Arkadaşlar şu an Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları hazırladık. Hepsi etiketlendi, içinde ne olduğu yazıldı. Yalnız acil göndermemiz gerektiği için gece yükleme yapacağız. Yükleme yapacak personel bulamadık. Şu an saat burada akşam onu geçti. Yetimhanedeki kalan çocuklar şu anda bütün bu kıyafetleri depremzedelere ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatımda belki hiç bu kadar duygulandığım bir yer yoktu benim. Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Şimdi bugünkü videomuz biraz farklı olacak. İnsanların, özellikle bazı kesim Türklerin Vietnam halkına karşı küçümseyici, ahlaksız, saygısız yorumlar yaptığını görüyorum. Açık konuşuyorum. Bunu hiçbir zaman doğru bulmadım ve bulmayacağım da. Sonuç olarak biz burada misafiriz. Biz bu ülkenin vatandaşı değiliz. Şimdi neden biz Vietnam halkına saygı göstermeliyiz? Onu birebir bu kardeşinizin yaşamış olduğu bir anıyla sizlere anlatacağım. 6 Şubat 2023 Büyük Kahramanmaraş depremi. Ortalama rakamlara göre 60-70 bin Türk vatandaşının hayata gözlerini yumduğu, nice ailelerin dağıldığı, yani düşün, bir uyanıyorsun bir tek sen kalmışsın, hiç kimse yok ailenden. Ve her yer bir mahşer yeri. Ve bakın 8-10 bin kilometre uzaktaki Vietnam ne yaptı? Bakın bunu anlatacağız bugün. Beni hep duygulandıran bir olay bu. Bir, Vietnam'da Allah ona 1000 kat daha fazla versin. Decotex diye bir tekstil firmasının sahibi bir ablamız var. Oğullarıyla beraber işletiyorlar. 300 koli, kazak, mont, işte kaban, aklınıza ne geliyorsa 0 kilometre daha hiç kullanılmamış. Bunları dediler ki Ramazan, bunları sana göndersek sen bunları Türkiye'ye gönderir misin? Hemen bağlantıları yaptık ve Türk Hava Yolları bunları ücretsiz Türkiye'ye taşıdı. Bakın şimdi olayın içeriğine gelelim. O zamanlar Da Nang'dayız. Bu olay oldu. Tabii ki çok üzüldük. Çok arkadaşımız vefat etti. Çok insan mağdur oldu. Elçilikten dediler ki Ramazan böyle böyle biri var. Bağış yapacak. Senin dükkana getirelim. Tamam getirin. Sonra yine Emrah diye bir YouTuber arkadaşım ve Antalya'dan tatile gelmiş Tahir abi. Dedim ki bugün bana yardımcı olun. Bu kolilerin üzerinde... Burası bitti. Şunların hepsi mont. Bunların hepsi süveter. Hepsinin etiketleri takıldı, açıklamaları yazıldı. Bilgin olsun. Sadece şurası var. Yani bir 100 koli kadar falan kaldı. Olun. Bu kolilerin üzerinde ya İngilizce ya Vietnamca yazıyor. Orası mahşer alanı şu an. Biz bunların üzerine tek tek yazmamız lazım. Bütün kolileri açtık. Tek tek üzerine yazdık. Bakın onların resimlerini, videolarını hepsini ekrana vereceğim. Sonra akşam 10'da elçilik personellerinden bir tanesi bana dedi ki Ramazan bu gece yüklemeniz lazım. Ve saat 9.30 akşam 10. Yani kimi bulabilirim? Bir kamyon, yani bir 40 ayak kamyon malzeme yükleyeceğiz. 300 koli. Arkadaşlar şu an Türkiye'deki deprem bölgesine yardımları hazırladık. Hepsi etiketlendi, içinde ne olduğu yazıldı. Yalnız acil göndermemiz gerektiği için gece yükleme yapacağız. Yükleme yapacak personel bulamadık. Şu an saat burada akşam onu geçti. Yetimhanedeki kalan çocuklar şu anda bütün bu kıyafetleri depremzedelere ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ya düşündüm dedim ya Ramazan ne yapsak ne etsek. Aklıma bir fikir geldi. Da Nang'daki yetimhanenin müdür hanımını aradım. Ya dedim ki böyle bir durum var. Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Böyle bir Vietnamlı böyle bir bağış yaptı ve ben bu kamyonu yüklemem lazım. Dedim bana 10-12 tane erkek çocuk getirebilir misin? Bunları yükleyelim beraber. Dedim ne istiyorsanız. Yani para istiyorsan para, yemek istiyorsan yemek, ne arzu ediyorsan yok dedi biz bir şey istemiyoruz geliyoruz dedi. Tak 12 tane çocuk geldi. Sonra benim çevremde bulunan yabancı arkadaşlarımız kamyonu görünce dükkanın önüne ya ne yapıyorsunuz dedim ya böyle deprem olan. Ya biz de abi adam 60 küsur yaşının üzerinde. Biliyorum adam hasta, kalp hastası, şeker hastası ne ararsan var. Ya adamlar dedi bari biz de ucundan tutalım bunu. Sonra o zamanki arkadaşıma dedim ya dedim bizim mutfak kapandı söyle dedim oradan ne istiyorsanız. Yani 15-20 tane pizza, 50 tane pizza söyleyin. Çocuklara dedim dolaptan ne istiyorsanız alın için. Yani
Hayatımda belki hiç bu kadar duygulandığım bir an yoktu benim. Ondan sonra biz kamyon yükledik, kamyon çalışmadı. Usta getirdi. Bakın akşam 10. Yani akşam 10'da biliyorsunuz Vietnam'da hayat hemen hemen biter. Hele Da Nang'da o zamanlar Covid sonrasından bahsediyorum. Direkt biter. Biz bunları yaptık. Sonra resmi makamlarla görüştük. Resmi makamlar dedi ki bunun gümrük evrakları var mı? Dedim bu ücretsiz. Akşam 10'da fatura kestirdik. Gümrük evraklarını hazırladık. Kamyonculara adresi verdik. Dedik ki bunları Da Nang'dan Hanoi Havaalanı'nın kargo bölümüne götürüyorsun. Oradan Türk Hava Yolları personeli bunları karşılayacak. Ücretsiz bir şekilde de Türkiye'ye gönderecek. Bakınız Türkiye ile Vietnam arasında çok bağlar yok. Biz bunları oluşturmak için elimizi bir yerde taşın altına koyuyoruz. Bakın bunlar basit şeyler değil. Ama bunları birinin yapması lazım. Ahmet yapmadı, Mehmet yapmadı, Ramazan yapmadı. Kim yapacak bunları? Birisinin yapması lazım. Burada bir iyi niyet var. Bakın ben şeyin değerini bile bilmiyorum. Yani o bağışlanan 300 koli kıyafetin, kazağın, montun, kabanın değeri ne bilmiyorum maddi olarak ama 300 koli de az bir para değil. Bakın insanlar ve ben şunu söyleyeyim. İnsanlar hiç tanımadığı bir ülkenin, bakın Vietnam'da Türkiye çok bilinmiyor. Biz bunu tanıtmak için uğraşıyoruz. Bunu hiç tanımayan bir insan 300 koli bağış yapıyor. Sen belki en yakın arkadaşına borç para vermiyorsun. Bakın aradaki farkı iyi anlamanız için anlatıyorum. Hani bazı abiler kızıyor bana. Ya diyor senin mizacın çok sert. Ya sen çok bağırıyorsun. Sen şöyle yapıyorsun. Bakın altındaki şey bizim bunu korumamız lazım. Neyse biz bu kamyonu bir şekilde ustalar çağırdık. Bir şeyler oldu. Çalıştırdılar. Kamyon Hanoi'ye gitti. Onun da resmini koyacağım. Oradan Türk Hava Yolları aynı gece yani ertesi günü kamyon sabaha karşı ulaştı ve aynı gün akşamına Türkiye'ye ulaştı. Ve bakın yine hiçbir siyasi ve bağlantısı olmayan iki ülkenin ve Vietnam tarihinde Vietnam ilk defa ülke dışına arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Bakın çok önemli bir detay. Yapmak zorunda değiller. Adam diyecek ki ben Vietnam'dayım, sen Türkiye dünyanın öbür ucundasın. Ben sana niye yardım göndereyim? Bakın demediler. Gönderdiler. Ve Vietnamlı ekip Adıyaman'da çalıştı. Gitti orada arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bunlar gerçekten hiçbir bağlantısı olmayan iki ülkenin arasındaki dostluk için çok önemli detaylar. Diyeceksin Ramazan, geçen birisi dedi bana, yorum yazdı. Sen de diyor yetimhaneye diyor destek isteyerek dilencilik yapıyorsun dedi. Bakınız yani şimdi bunu anlatmamın sebeplerinden bu normalde çok anlatılmasını istediğim bir şey değildi bu olay ama bizim insanımız bazı şeyleri görmek isteyebilir. Belki adam benden çok hoşlanmıyor. Hoşlanmayabilirsiniz, buna saygım var. Ama bizim burada korumak istediğimiz bir şey var. Nedir? Bu insanların bize yaptığı güzelliklere karşı biz de elimizden geldiği kadar bu ülkenin yetim ve öksüz çocuklarına bir şey yapabilmek. Benim derdim bu. Yoksa benim paraya ihtiyacım yok. Bakınız yorumlarda ben birkaç arkadaşa yazdım. Sizlere de söyleyeyim. Benim yanımda şu anda 177 tane personel çalışıyor. Hem yazılım şirketimiz var hem restoranımız var. Allah'a çok şükür. Paramızı kazanıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Kimseden de maddi bir beklentimiz yok. Ve videonun içinde veya başında da tekrardan makbuzları koyacağım. Yine teşekkür ediyorum. Bakın geçen bir abimiz geldi. Yemek yediler ailecek. Dedi ki ya ben seni takip ediyorum. Bu yetimhane için dedi bir $100 da ben veriyorum dedi. Bunu da gönder dedi. O gönderdiğimiz paranın içinde o abinin de parası var. Allah ayrını kabul etsin. Dedim abi ismin ne? İsmini de söyleyelim. Yok dedi. İsmime dedi hiç gerek yok dedi. İsme gerek yok. Söyleme bir şey dedi. Eyvallah abi sen nasıl istersen dedim. 2 kere YouTube ödemesi. Özgür Sönmez abimize de teşekkür ediyoruz tekrardan. Getirdiği çayların karşılığı. Biz üzerini tamamladık onun biraz daha. Ve Kemal Bey'in, Vungtau'da yaşayan Kemal Bey'in soy ismini hatırlamıyorum. Kusurumuza bakmasın. Onundan verdiği 1 milyon dongo yetimhane hesabına gönderdik. Onun da sertifikası geldiği zaman yine kanalımda paylaşacağım. Biz şöyle yapıyoruz. Bakın bu zamana kadar gösterdiklerimin hepsi makbuzların, bağış makbuzlarının ve sertifikaların hepsi benim kendi şirketimden, kendi paramdan giden paraydı. Hani YouTube'dan gelen 2 kere ödeme oldu. 120'şer ve $112. Onun haricinde diğer abilerin verdiğim hepsini toplayıp bu sefer de gönderdim. Makbuzu yine dediğim gibi koyuyoruz. Burada amacımız buranın insanına Türkiye'yi hiç tanımadan bu kadar güzel destek olan insanlara, bakın şahıslara değil, yetim ve öksüz çocuklara destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Bu hareketi büyütmeyi düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar. Ben hani bazıları diyor ya işte Ramazan şöyle abi ben zengin olmanın şartını açıklayayım size. Zengin olmak isteyen adam abi yetim öksüz başı okşayacak. Onlara besleyecek, kıyafetini giydirecek, saçını tıraş ettirecek. Bunu yap, zengin olmuyorsan gel suratıma tükür. Bak açık ve net söylüyorum. Bu işin başka bir yolu yok. Yani çok kolay bir şekilde zengin olmak istiyorsan bunu yapacaksın. Malının mülkünün sigortasını yaptırmak istiyorsan bence böyle yaptırman senin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ben şahsen kendi yapmadığım bir şeyi de başkasına söylemiyorum. Bu benim tamamen kendi yaptığım bir olay. Şimdi buraya bir video koyacağım. Bu videoyu mutlaka bir izleyin. Buradaki yetkili kişi şunu söylüyor. Kısaca Türkçesini çevireceğim. Vietnam'a
Turistik olarak gelebilirsiniz. Çalışan olarak gelebilirsiniz. Ticaret yapmak için gelebilirsiniz. Yatırım yapmak için gelebilirsiniz. Ama ne şartlarda Vietnam insanına, ülkesine, kültürüne ve kanunlarına saygı duyduğunuz müddetçe. Kısaca Türkçe meali bu. Bakınız bu bir Vietnam hükümetinden uyarı. Bunu niye anlatıyoruz? Veya bu videoyu niye paylaşıyoruz? Bakınız bir önceki videoda insanlar yine benim mizacıma takıldılar biraz. Orada şeyi göremediler, asıl mesajı göremediler. Gören insan sayısı çok az. Görenleri tebrik ediyorum. Herkes kendini. Burada anlattıklarım şeyden biliyorsunuz ben bir para kazanmıyorum. Burada demek istediği şey şu. Edebinizle gelin, tatilinizi mi yapıyorsunuz, ticaretinizi mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız bunu edebinizle yapın. Demek istedikleri şey bu. Yani fırtına öncesi sessizlik. Şimdi diğer bir konu. Ben hep anlatıyorum. Araştırın, araştırın, araştırın diye. Körü körüne bir şeye inanmayın diye. Bakın. Buraya koyuyorum. Şimdi geçen arkadaş bana sallıyor da sallıyor. Zaten yani rahatsız oluyorlar farkındayım. Rahatsız da olsunlar. Bunların daha fazlası da olacak yakında. Diyor ki biz diyor gittik. Adam başı diyor 250'den 500K'ya 1,5 kilo et aldık. Şunu aldık, içkisini aldık falan filan. Abi o fişin resmini aldım. Bakın araştırmanın önemi. ChatGPT'ye koydum. Dedim ki bunu Türkçe'ye çevir. Bu fişte ne alınmış? Bakın 20 tane tek kullanımlık kağıt bardak 17.000 dong. Poşet almışlar 800 dong. Tavuk fileto almışlar 274 gram. İstiridye mantarı almışlar 406 gram 80.794 dong. Tavuk baget almışlar 416 gram 44.928 ve su almışlar 24.000. Bir şişe su 24.000. Ne diyordu ama arkadaş videoda? 1,5 kilo et aldık. İçkisi de içinde, şu su da içinde, bu su da içinde 500.000 dong verdik. Adam başı 250. Ve gittiğimiz yerin de giriş ücreti yok. Abicim senin o gittiğin yeri benim arkadaşım işletiyor. Anladın? Sallarken biraz destekli sallayın. Anladın? Bu ucuz olayı sana bir gün zarar verecek. Bunu göreceksin. Ne diyeyim yani? Daha ne diyeyim bunlara ya? Hani insanların gözünün içine baka baka yalan. Ya gösterdiğin oteli de gördük. Yani otel demeye bin şahit. İt bağlasan durmaz affedersin. Bundan da gurur ve onur duyuyor. Övünüyor da övünüyor. Neye övünüyorsun ya? Neye övünüyorsun? Bunu bir insanlara bir anlat. Bu hafta çok ilginç şeyler oluyor. Ben de yakından takip ediyorum bunu. Şimdi diyor ki daha öncesinde insanları buraya toplayan bazı arkadaşlar şimdi diyorlar ki Vietnam'daki servis çok kötü. Şunu istedim bu geldi. Bunu istedim o geldi. Oteller çok pis. Efendime söyleyeyim verdiğim paranın karşılığı değil. Tatil için daha Vietnam'ın 5 senesi var. Peki şimdi sana insanlar demez mi? Dolapdereli Sabri var ya Kolpaçino'da onun dediği gibi. Şimdi ağzımı da bozmak istemiyorum ama hani yakında da bozacağız büyük ihtimalle. Yani madem öyleydi sen şimdi niye bunları böyle anlatıyorsun? Hani bunu bir açıklayın artık. Bir de işin komik tarafı aynı anda başka bir kız YouTuber bir de utanmaz. Diyor ki Pattaya'ya gelin. Pattaya süper. Ya insanları fuhuş merkezine davet ediyor ya. Sürekli şimdi bu algı. Vietnam çok kötü. Vietnam çok pahalı. İşte Vietnam'a gelinmez. Vietnam'da yemek çok pahalı. Vietnam'da otel çok pahalı. Bedava diye anlatıyordunuz. Ben mi anlattım? Sen anlattın. Ne oldu şimdi? Niye bir anda ters döndünüz? 300 dolara kralsın derken şimdi 1200 dolara yaşayamazsın diyorsun. Ne oldu da değişti? Bana kızan abiler bak siz de bunu bir derleyin toparlayın. Videolara bir bakın. 300-400'e kralsın diyenler şu an 1200 diyor ve Vietnam kötü diyor. Yani birincisi gittikleri için çok mutluyum. Gelmeyecekleri için inşallah gelmezler. Daha mutluyum. İşin sonu şu. Sonucu ne? El cevap. Toparlayalım. İnsanlar gelip bakın turist olarak bunlara inanıp gelip olayın böyle olmadığını aslında bunların bahsettiği paralara İt bağlasan yaşayamayacağın kalmaz yerlerde kalacağı için ve bunlarla insanlar yaşayamayacağı için her gün banmi kemirip yiyemeyeceği için dediler ki ya sen bizi kandırıyorsun. İnsanların verdiği tepkiler üzerine bunlar artık buradan gidiyor. Tabi biraz bizim de payımız var yok değil yani bunu da yadırgamayalım. O yüzden Vietnam muhtarı ne diyor? Bak yanlış bir şey söylemiyorum. Araştırın diyorum. Sorgulayın diyorum. Adam adamı 90.000 tokatlamış peşinden ayrılmıyor. Niye? Niye tokatlamış? Sülün Osman ne diyor? Beni dolandırmak istemeyen hiç kimseyi dolandırmadım diyor. Şeytan burada gizli, ayrıntı burada. Niye? Adam kendi ülkesinde tutunamamış, bir baltaya sap olamamış,
Gelmiş buradaki insanlara akıl veriyor. Türkiye'den çıkın buraya gelin diye. Bakın şu an bir iki tane eleman kaldı çıkın gelin diye. Bugün de çok komik bir şey. Adama book et diyor. Az önce yani bir önceki videoda bahsettiğim oteli book eden adam. Abi diyor ben diyor şuraya gideceğim. Hangi otel var diye benim arkadaşıma yazıyor. Şu şehre gideceğim, otel var mı? Hani oradaki ucuza gitsene. O arkadaştan akıl al yine. Niye bizden akıl al istiyorsun şimdi? Biraz tartın, teraziye her şeyi koyun. Hep muhtara kızarken biraz da onlara kızın. Biraz araştırıp bir dengeyi bulun. Yani sonuçta ben otelde kalmıyorum. Kimseye çıkın gelin demiyorum. Gelmek isteyen tabii ki tatiline gelebilir. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. Ya Vietnam güvenli mi? Bu kadar anlatıyorsunuz. Benim anlattıklarım saçma sapan işlere bulaşan kişiler. Normal gelirsin, ailenle pırıl pırıl tatilini yaparsın. Gayet güzel keyif alırsın. Ne güzel binersin uçağına, ülkene gidersin. Ve Vietnam aklında hep güzel bir hatıra olarak kalır. Tekrar gelmek istersin. Bakın geçen bir ablamız aradı. O da ilk başta bana muhalefet ediyordu. Sonra konuştuk geçen. Dedi ki ya ben dedi Nha Trang'a gittim. Dedim abla Nha Trang konusunu pek açmayalım. Hani dedi ben şeye dedi artık karşı değilim dedi. Ya bu hani resmiyeti olmayıp da ticaret yapmaya çalışanlara karşı değilim dedi. Dedim neye karşısın? Ya artık işte dedi böyle kadın pazarlayanlar mı dersin? Bedava milletten geçinmek isteyenler mi dersin? Kendini sanki trilyonermiş gibi tanıtıp da şey yapanlar. Ya dedi ben dedi kaç yaşında kadınım, yani yaşlı da bir kadın ya. Hani emekli bir kadın. Diyor ki adam böyle yapıyordu 60 yaşında. Otur gitme yanımda otur takılalım beraber diyordu. Ya diyor ben seninle ne takılacağım? Ya bu kadar mı düşük kalite? Evet bu kadar düşük. Dedim abla Nha Trang konusuna hiç girmeyelim. Orası apayrı bir dünya, apayrı bir sıkıntı. Bugünlük bu kadar diyelim. Daha da mevzuyu uzatmayalım. Son sözümüzü söyleyelim. Son sözümüz şu. Kimsenin dinini, diyanetini, kültürünü kabul etmek zorunda değilsin. Ama buraya geliyorsan saygı göstermek zorundasın. Lütfen arada 8-10 bin kilometre olan bir ülkenin ve bizim ülkemiz için de bir şeyler yapmış bir ülkenin vatandaşlarına, halkına, dinine, diyanetine, kültürüne lütfen saygı gösterin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.